İnsanlık tarihini savaşlar, salgınlar ve büyük kıtlıklar şekillendirdi. Ancak bugüne kadar bildiğimiz tüm varlıklar biyolojik varlığımızı tehdit ediyordu. Şimdi tarihin en garip ve en sessiz felaketiyle karşı karşıyayız. Dijital kıtlık. Etrafınıza bir bakın. Gördüğünüz her şey, bindiğiniz asansörden cebinizdeki telefona, şehrin su şebekesinden savunma sistemlerine kadar her şey tırnak ucu kadar küçük silikon parçalarına emanet. Peki ya bu parçaların sonu geldiyse? Ya modern dünya dediğimiz o devasa yazılımın üstünde koştuğu donanım artık üretilmiyorsa? Bugün elektriğin kesilmesinden daha korkunç bir şey konuşuyoruz. Medeniyetin beyninin durması. Teknoloji dünyası bize yıllarca işlemcilerin her yıl daha güçlü ve daha ucuz olacağı yalanını söyledi. Ancak bir şey unuttular. Fizik kuralları pazarlık yapmaz. Bir çipin üzerine sığdırabileceğiniz transistör sayısı atomik boyutlara kadar dayandı. Artık kumdan mucizeler yaratma yolculuğunda uçurumun kenarındayız. Bir çip fabrikası kurmak, nükleer santral kurmaktan daha karmaşık, daha pahalı ve daha hassas. En küçük bir toz zerresi milyarlarca dolarlık üretimi çöpe atabiliyor. Dijital gıdamız olan silikonun üretimi artık insan kapasitesinin sınırlarını zorluyor. Kıtlık, ham madde yoksulluğundan değil, karmaşıklığın getirdiği o devasa duvardan kaynaklanıyor. Duvarın ötesi ise tam bir karanlık. Kıtlığı asıl tetikleyen şeyse kendi ellerimizle yarattığımız bir tanrı. Hem de yeni bir tanrı. Yapay zeka. Bir ChatGPT yahut Gemini sorgusunun arkasında dönen devasa işlemci çiftliklerini hayal edin. Yapay zeka dünyanın çip üretimini adeta bir kara delik gibi yutuyor. Google, Microsoft ve Meta gibi devler dünyanın en gelişmiş çiplerini piyasadan topluyor ve stokluyor. Geri kalanlara ise sadece kırıntılar kalıyor. Sizin yeni bir bilgisayar alabilmeniz ya da otomobilinizin beynine kavuşabilmesi bu dijital devlerin iştahına bağlı. Yapay zeka bizi kurtarmak yerine bizi ayakta tutan teknolojik kaynakları tüketerek ilk büyük krizini başlattı. Biz akıllı sistemler hayal ederken bu sistemlerin açlığı bizi dijital bir açlığa sürüklüyor. Dijital kıtlık sadece bir ekonomik kriz değil, küresel bir ayrışmadır. Artık teknoloji herkese yetmiyor. Bu durum dünyayı iki yeni sınıfa ayırıyor. İşlem gücünü elinde tutan dijital elitler ve teknoloji artıklarıyla yetinmeye çalışan bağlantısızlar. Bugün Tayvan'daki tek bir şirket TSMC gelişmiş çiplerin %90'ını üretiyor. Hollanda'daki ASML ise bu çipleri yapabilen yegane makinelerin tek sahibi. Bu iki koordinattan birinde yaşanacak bir sarsıntı, bir deprem ya da bir işgal dünyanın yarısının bir gecede taş devrine dönmesi demek. Dijital kıtlık zengin ülkelerin çipleri istiflediği, yoksul ülkelerin ise bozulan bir MR cihazını bile tamir edemediği vahşi bir düzene kapı aralıyor. Peki bu kıtlık günün birinde tüm dünyaya yayılırsa sizin hayatınıza nasıl yansıyacak? Korkunç olanı söyleyeyim. Sahip olduğunuzu sandığınız şeyler artık gerçekten sizin olmayacak. Bir çipi bozulan 100.000 dolarlık otonom aracınızın parça bulamadığı için bahçenizde paslanan bir dev metal yığınına dönüştüğünü düşünün. Hastanelerdeki hayat kurtaran cihazların yedek parça bekliyor tabelasıyla sustuğunu hayal edin. Dijital kıtlık tamir edilemeyen bir dünya yaratıyor. Bizler her şeyi kullanat mantığıyla tüketen bir nesil olarak tamir edemediğimiz ve yenisini bulamadığımız o akıllı çöplüğün ortasında mahsur kalacağız. Akıllı şehirler, akıllı evler ve akıllı telefonlar. Hepsi o küçük silikon parçası olmadığı sürece sadece birer ölü bir plastik ve metal yığını. Birçok kişi 3. Dünya Savaşı'nın nükleer füzelerle başlayacağını hayal ediyor. Ancak gerçek şu ki o savaş çoktan başladı ve cephanesi topraklar değil, sunucular. Mermileri ise uranyum değil, silikon. Bugün büyük güçlerin Tayvan üzerindeki gerginliği sadece bir toprak meselesi değil, dünyanın en büyük dijital mühimmat deposuna hakim olma mücadelesidir. Çünkü modern bir savaşta düşmanınızın çiplerine giden yolu kesmek, onların sadece telefonlarını değil, jetlerini, radar sistemlerini ve füzelerini de kör etmek demektir. Bir tarafın dijital bir kıtlığa mahkum edildiği, diğer tarafınsa işlem gücünü bir silah olarak kullandığı bu yeni dünya düzeninde tanklardan çok fabrikalar hedefte. Eğer bu sessiz savaş bir gün sıcak bir çatışmaya dönerse kazanan en çok askeri olan değil, elindeki son çipi en stratejik şekilde kullanan taraf olacak. Artık barış diplomatik masalarda değil, 2 nanometrelik bir üretim bandının üzerinde pamuk ipliğine bağlı duruyor.
Gelin bu dijital kıtlığın sadece devletlerin sorunu olduğunu düşünmekten vazgeçelim ve bir sabah uyandığınızı hayal edelim. Ama bu sabah farklı. Sizi uyandıracak o akıllı telefonun alarmı çalmıyor. Çünkü içindeki o küçük beyin artık işlevsiz. Yataktan kalkıp mutfağa giriyorsunuz ancak buzdolabınız yiyecekleri soğutmayı bırakmış. Kahve makineniz sadece anlamsızca yanıp sönen bir metal yığınına dönüşmüş. Dışarı çıkıp işe gitmek istiyorsunuz ama otomobiliniz kapılarını dahi açmıyor. Çünkü anahtarınızla araç arasındaki o mikroskobik diyalog kesilmiş durumda. Şehirde yürümeye başladığınızda asıl kaosla yüzleşiyorsunuz. Trafik ışıkları sönmüş, bankamatikler paranızı yutmuş, market kasaları kilitlenmiş. Cebinizdeki o milyarlarca dolarlık teknoloji artık sadece kağıt ağırlığı olarak kullanabileceğiniz birer cam ve metal parçası. Evinize döndüğünüzde sizi bekleyen şey Netflix'in sonsuz kütüphanesi değil, mum ışığında geçecek bir sessizlik. Bu sadece internetin kesilmesi değil, bu medeniyetin son 50 yılında inşa ettiği tüm konforun bir anda buharlaşması. Çipler sustuğunda sadece cihazlarımızla değil, modern insana ait o her şeye kadir olma illüzyonuna da veda etmiş oluyoruz. Akşam yastığa başınızı koyduğunuzda anlıyorsunuz ki biz aslında teknolojiye sahip değiliz. Biz sadece o küçük silikon parçalarının izin verdiği kadar moderniz. Ancak yanılmayın. Dijital kıtlık sadece küçük plastik parçalarının yokluğu değildir. Bu modern dünyayı ayakta tutan devasa bir sac ayağının çöküşüdür. Bir yanda pillerimizi dolduran nadir toprak elementleri için verilen maden savaşları, diğer yanda dev veri merkezlerini beslemek için feda edilen enerji kaynakları. Bugün dünya sadece işlemci bulamama riskiyle değil, bu işlemcileri çalıştıracak elektriği ve onları kodlayacak insan zihnini bulamama tehlikesiyle de karşı karşıya. Eğer Afrika'nın derinliklerinde bir maden ocağı durursa veya bir veri merkezi enerji krizine girerse elinizdeki en son model cihaz sadece soğuk bir metal parçasına dönüşür. Dijital kıtlık, teknolojinin tüm damarlarının aynı anda tıkanmasıdır. Bu, sistemin topyekün bir susuzluk çekmesidir. Asimov haklıydı. Bilgi topladık, devasa işlemciler ürettik. Dünyayı kablolarla sardık ama bu sistemi koruyacak bilgeliği geliştiremedik. Dijital kıtlık belki de bize o zorunlu bilgeliği öğretecek. Elimizdeki cihazlar sustuğunda, biriktirdiğimiz onca bilgi bir anda çöpe dönüştüğünde, geriye sadece kendi içimizdeki bilgelik kalacak. Asıl soru şu, o gün geldiğinde zihnimizde çalışmaya devam edecek bir şey kalmış olacak mı? Dijital kıtlık kapımıza dayandı ve bu sefer bir güncelleme ile düzelmeyecek. Bu kriz bize konforumuzun ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu hatırlatıyor. Belki de bu teknolojiye olan o körü körüne bağımlılığımızı sorgulamamız için son uyarıdır. Işıklar söndüğünde ve ekranlar karardığında siz kim olacaksınız? Kriz dosyası bugünlük kapanıyor ancak dijital sessizlik daha yeni başlıyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etme.